Türkiye ile Çin Halk Cumhuriyeti Savaşı senaryosuna hoş geldiniz. Gerilim ilk olarak Orta Asya'da başladı. Çin, Pakistan ve Tacikistan ile yeni askeri anlaşmalar imzaladı. Böylece Türkiye'nin müttefiğini çalmış oldu. Bu duruma sinirlenen Türkiye'de Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan ile savunma işbirliğini arttırıyordu. Bir gün Ankara'da acil toplantı yapıldı. Çin'in askeri hareketliliği normal seviyenin çok üzerinde. Pakistan'ımızı da elimizden aldılar. Bu sırada Çin, batıdaki Pakistan ve Tacikistan bölgelerine yüz binlerce asker sevk ediyordu. Aynı saatlerde Çin Devlet Başkanı, Türkiye bölgede etkisini arttırıyor, gerekirse askeri savaş seçeneklerini değerlendireceğiz, dedi. Dünya basını günlerce bu açıklamayı konuştu. Ancak kimse birkaç hafta sonra savaşın başlayacağını tahmin etmiyordu. İlk saldırı ekonomik cephede geldi. Çin, Türkiye'den gelen bazı ürünlere ağır vergiler uyguladı. Türkiye ise Çin şirketlerini durdurdu. Karşılıklı yaptırımlar hızla büyüdü. Böylece iki ülke arasındaki ticaret hacmi birkaç ay içinde %80 düştü. Ekonomik savaş kısa süre sonra gerçek savaşa dönüştü. Çin'in Kazakistan'da bulunan Türkiye'ye ait bir üssü vurmasıyla tansiyon başladı. Türkiye anında daha önceden Kazakistan ve Kırgızistan ile anlaşmasından sonra bu topraklara yaklaşık 120 bin civarında asker gönderdi. Böylece çok geçmedi ki Kazak ve Kırgız sınır hattı savaş alanına döndü ve büyük bir mevzi çatışmaları yaşanıyordu. Bu çatışma yaşanırken ilk füze krizi de patlak verdi. Çin'e ait uzun menzilli füze sistemleri alarma geçti. Türkiye'de Siper ve diğer hava savunma sistemlerini Kazak ve Kırgız topraklarına getirdi ve tam hazır duruma getirdi. Türkiye, füze fırlatılırsa karşılık vereceğiz derken Çin ise Türk birlikleri geri çekilmezse hem füze hem de daha büyük ordumuzu kullanacağız ve operasyon başlayacak, dedi. Geri çekilen olmadı ve büyük savaş başladı. Bu arada Türkiye, NATO üyesiydi ve Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık gibi süper güçlerin desteğini arkasına aldı. Çin'in zayıflatılması ABD ve NATO'nun işine geliyordu. Bu yüzden Türkiye'yi tam güçte destekleyeceklerini açıkladılar. Çin'in en büyük destekçisi Rusya ise bu savaşta tarafsız kalmayı tercih etti. Çünkü Türkiye ve Çin'le ilişkileri iyiydi ve bozmak istemiyordu. Bu arada Çin Hava Kuvvetleri yüzlerce savaş uçağını kaldırdı. J-20 uçakları batı yönünde Türk birlikleri üzerinde uçuşmaya başladı ve bu hava bombardımanı sonucu bir gecede 500'e yakın Türk askeri hayatını kaybetti. Türkiye ise aynı şekilde F-16 savaş uçaklarını gönderdi. NATO ise Türkiye'ye F-35 Hayalet savaş uçaklarını Türk ordusuna teslim etmeye başladı. NATO, Türkiye'ye bir talimat verdi ve şunları söyledi: "Size her türlü son nesil savaş uçakları vereceğiz. Bunları akıllıca kullanın ve Çin'i olabildiğince çok yıpratın," dedi. Türkiye ise "Tamam, hiç merak etmeyin, güçlüyüz ve NATO ile daha güçlü olacağız," diyerek bu F-35 hayaletleri de Çin'deki savaş bölgesine gönderdi. İlk gün her iki tarafta yaklaşık %100 uçakla hava muharebelerine katıldı. Dakikalar sonra Türkiye ilk Çin savaş uçağını düşürmeyi başardı. İlk hafta sonunda Çin 18 uçak kaybederken Türkiye 12 uçak kaybetti. Fakat bu arada Çin dünyanın en büyük donanmalarından birine sahipti. Hint Okyanusu'na doğru ilerleyen Çin görev kuvvetlerinde çok sayıda uçak gemisi ve diğer gemiler bulunuyordu. Çin donanmasını Umman Denizi'ne getirdi ve buradan uzun menzilli taktik füzeler fırlatmaya başladı. Çok sayıda Çin füzesi suları ve dağları aşarak Türk birliklerinin olduğu bölgeleri vurmaya başladı. Türkiye kayıp vermeye başladı. Fakat bu topraklardaki Türk hava savunma sistemleri devreye girdi ve çoğunu engelleyip düşürdü. NATO bu arada Türkiye'ye istihbarat desteği vererek şu konuşmayı yaptı: "Sayın üyemiz Türkiye, Çin gemileri Umman Denizi'nde askerlerinize füzeler fırlatıyor. Yerlerini tespit ettik ve size koordinatlarını veriyoruz," dedi. Bunun üzerine Türkiye, NATO'ya teşekkür ettiğini açıkladı. Ardından Yıldırım Han balistik füzesini harekete geçiren Türk ordusu NATO'nun verdiği koordinatları hedefe aldı ve Yıldırım Han'ı ateşledi. Yaklaşık yarım saat içerisinde Umman Denizi'ne ulaşan bu füzeler iki Çin gemisini başarıyla vurup batırmayı başardı. Fakat bu olay Çin Halk Cumhuriyeti'nin öfkesini arttırmaktan başka işe yaramadı. Çin öyle bir sert tepki verdi ki gemilerimizin vurulmasına yardım eden NATO'yu ve gemimizi vuran Türkiye'den intikamımızı alacağımızdan hiç şüpheniz olmasın, dedi. Çok geçmedi ki Çin kendi topraklarından Dongfeng isimli kıtalar arası balistik füzesini hazırladı. Bu füze hedef olarak direkt Türk başkenti Ankara'yı hedef alıyordu. Çok geçmeden füze ateşlendi ve kısa sürede Ankara'ya düşerek önemli bir uçak
üretim fabrikasını füzeyle imha edildi. Çin intikamını bu füzeyle almıştı. Fakat NATO'dan hala intikam almamıştı. Çin Halk Cumhuriyeti Guam adasında NATO'ya ait radar üssünü bir füzeyle vurdu. Böylece ondan da intikamını aldı. Fakat bu olaylar Türkiye'yi ve onun müttefiki NATO'yu daha da agresif davranmaya itti. Çatışmalar Orta Asya'da genişlemeye başladı. Türkiye, müttefik NATO'nun askeri yardımını aldı ve bu sınırlara gönderdi. Çin ise çok daha büyük bir kuvvetle karşılık verdi. İlk büyük karasal silahlı çatışmalı muharebede yaklaşık 150 bin Çin askeri ve 145 bin Türk ve NATO askeri karşı karşıya geldi. Tanklar aynı zamanda sürekli olarak patlıyordu. Türkiye, Kırgız sınırlarından ilerleyişlere başladı ve hedefinde önce Doğu Türkistan'ı Çin'den özgürleştirmek vardı. Türk birlikleri ilerleyişlerine tam gaz devam etti ve Doğu Türkistan'ın yarısına kadar ulaştı. Fakat harita sürekli değişiyordu. Çin de bölgenin kuzeyinden ilerleyişlere başladı. Doğu Kazak topraklarına giriş yapan Çin ordusu burada yer alan bir kısım Türk ve NATO birliğini geri püskürtmeyi başardı. Çin'in devasa sanayi kapasitesi ve insan gücü yavaş yavaş savaşın dengesini değiştirmeye başlıyordu. Tam bu sırada Çin'den gelen yeni emir tüm savaşın seyrini değiştirecekti. Çin devasa üretim gücüyle her geçen gün cepheye daha fazla silah göndermeye başladı. Türkiye, NATO'nun daha fazla yardımını alması gerekiyordu. Aksi takdirde Çin ilerleyecekti. Derken NATO anlaşma gereği Türkiye'nin Çin'le savaşına daha fazla kaynak gönderme kararı aldı ve o da aynı şekilde çok sayıda yardım ve ekipmanlar gönderiyordu. Bu arada Türk ordusu NATO'nun desteğiyle güç kazandı ve Çin topraklarında ilerleyişlerini sürdürdü. Fakat Çin de Kazakistan'ın ortalarına kadar gelmişti. Pekin'de yapılan kritik toplantıda Çin Genelkurmay Başkanı "Büyük taarruz başlıyor. Hedef Türkiye'nin bölgedeki tüm askeri etkisini kırmak" denildi ve artık Kazak topraklarında ilerlemek yerine Türk ve NATO birliklerini durdurmaya yoğunlaşacaklardı. Aynı saatlerde Ankara'da alarm verilmişti. Türk istihbaratı Çin'in büyük bir operasyon hazırlığında olduğunu tespit etmişti. Genelkurmay Başkanı yaklaşık 400 bin kişilik yeni kuvvet hareket halinde. Milli mücadele ilan etmemiz lazım dedi. Çok geçmeden Türkiye seferberlik kararını açıkladı ve bu savaşın dönüm noktası olabilir denilerek Türk milleti Çin sınırlarına savaşmaya gönderilmeye başlandı. Böylece bölgede yarım milyon şeklinde askeri personel mevzilerde boy göstermeye başladı. Türk ve NATO birlikleri Çin'in bölgeye göndermeye çalıştığı zırhlı araç ve tank konvoylarına hedef aldı ve yoğun füze atışlarıyla imha etmeye başladı. Türkiye Tibet yönünde ilerleyişlere başladı. Çin ise yeni bir füze atış dalgası başlattı. Çok sayıda füze dalgaları Türk birliklerine ve NATO'ya atıldı. Böylece ilerleyişi yavaşlatıldı. Bu arada Kazakistan topraklarının işgal halinde olmasına dayanamadı ve o da Türkiye'nin yanında savaşa aktif olarak katıldı. Türkiye ve NATO bu toprakları unutmamıştı ve güneydeki askerlerinin bir kısmını buraya yönlendirdi. Böylece Çin çok geçmeden buradan da geri püskürtülmeye başlandı. Azerbaycan'da Kazak topraklarını kurtarma yönündeki çabasını kanıtlamak için asker göndermeye başladı. Böylece Çin ordusu Kazakistan topraklarından çıkartıldı. Bu arada Türkiye'den kritik bir hamle geldi. Türkiye, Moğolistan ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı ve Moğol toprakları NATO'ya entegre edildi. Bu sayede Türk askerleri yeni bir taktik sonucu Moğol topraklarına gönderildi. NATO ordusunun da buraya gelmesiyle Çin başkenti Pekin'e doğru ilerleyişler başladı. Çin her ne kadar savunma için yoğun füze atışları yapsa da Türk ve NATO ordusu durmak bilmiyordu ve kısa sürede Pekin'i düşürmeyi başarıp Çin yönetimini ele geçirdiler. Çin böylece çoğunluğu Türkiye'nin ve NATO'nun hakimiyetine geçti. Savaş böylece son buldu.